Davetler, ikramlar, toplantılar. İnsana en çok yemek yediren zamanlar. Kilo sadece insanın fazla yediği için olmuyor. Bu fazla yemeğe çanak tutan ortamlar nedeniyle de olabiliyor. İşte bu ortamlarda kendimizi nasıl dengeleyeceğiz? Kendimizi o bin bir çeşit yiyeceklerden nasıl koruyabileceğiz? Koruyamazsak sonra ne yapacağız? İşte bununla ilgili çok önemli önerilerim olacak. Lütfen YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyin diyoruz ve kalabalık ortamlarda, toplantılarda kendimizi kontrol etmenin yollarını sizlerle paylaşmak üzere kameraların karşısına geçiyoruz. Fazla kilo aslında şu anda toplumumuzda her iki kişiden birini etkileyen çok önemli bir sağlık sorunu. Ve insanlar çoğu zaman mesela fazla kilolarından kurtulmak için diyet listelerine giriyorlar. Sabahları yenilen kibrit kutusu kadar peynirler, içilen detoks suları, kullanılan haplar, çaylar, otlar ardı ardına geliyor. Ve örnek hani kişi bir yöntemle 3-5 kilo vermeyi başarıyor ama arkasından bir davet geliyor, bir doğum günü geliyor, bir akşam yemeği davet günü geliyor ve orada kendini kontrol edemeden yiyip içtiği için ertesi gün bir bakıyoruz hop tekrar kilo artışı yaşıyor. Ve kişi de duygusal olarak şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Ya ben bunu başaramıyorum, yani yapamıyorum, ben de kilo problemimi yönetemiyorum, demek ki ben obezim, bu da böyle gider şeklinde düşünüyor. Ama tabii ki obezite, eğer biz bunun önlemini almazsak o gramlar yavaş yavaş sinsi vücutta birikiyor ve bir bakıyoruz ki kocaman kilolar başımıza gelmiş. O nedenle hayatta her anımızı aslında bilerek ve dengeleyerek yönetmeyi becerebilirsek hem yeni kilo almamış oluruz hem de kalıcı olarak kilo kontrolümüzü kendi kendimize yapmanın yollarını bulmuş oluruz. Peki bu davet günlerine ne yapmalıyız? Şimdi özellikle kalabalık ortamlarda yapılan araştırmalar da bize bunu gösteriyor. İnsanlar birbirinden çok etkileniyor. Normal hayatta tercih etmeyeceği yiyecekleri arkadaşı yediği için yiyor hale gelebiliyor. İkincisi, günlük yaşamda belki görmeyeceği farklı miktarda ve boyutta yiyecek ve lezzette yiyecekte birebir maruz kalınca tabii ki oradaki insanın içindeki bu İştahı kontrol edebilmesi çok kolay olmayabiliyor. Çünkü canı çok istiyor onları gördüğü için. Üçüncüsü ve önemlisi tabii ki bir anda, yani bu yemek biz ne diyoruz? 20 dakikada, 30 dakikada yemeğinizi yiyin, iyi çiğneyin ve hemen sofradan uzaklaşın diyoruz. Ama böyle davetlerde sofranın ve masanın başına çok uzun saatler kalınabiliyor. Minimum 1,5 saatten 3-4 saatlere çıkan bir zaman dilimi oluyor. Ve kişiler tabaklarındakini bitirseler bile elleri sağa sola gidip böyle atıştırma şeklinde devam edebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Yani burada bizim kalabalık ortamlarda etkilenmemizin dediğim gibi çok fazla faktörü var. Neymiş bunlar? Ve daha önce hiç karşılaşmadığımız derecede güzel yiyeceklerle birden karşılaşıyor olmak insanın kendini kontrol etmesini tabii ki zorlaştırıyor. Peki ne yapmalıyız? Şimdi böyle ortamlara ne kadar aç giderseniz o kadar çok yeme isteğiniz olur. O nedenle bir kere bedeni hafif doyurmak ve hafif oraya doygun gitmek kendinizi orada daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Hep söylüyorum, sütlü kahve iyi bir seçimdir. Çünkü süt proteini, karbonatı, yağ olan kahve metabolizmayı hızlandıran bir yiyecektir. Böyle yerlere gitmeden önce evden güzel bir fincan sütlü kahveyle bunu içip gittiğinizde orada kısmi tok olacağınız için kendinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ama çok aç giderseniz bir an önce o güzel yiyeceklerden porsiyon kontrolü yapamadan çok fazla miktarlarda yiyebilirsiniz. O nedenle böyle toplantılara hafif tok gitmenizi tavsiye edeceğim. Geçenlerde bir hastam diyor ki canım hocam diyor, biz de diyor hep aç giderdik ki daha çok yiyelim diye diyor. Ben de ona diyorum ki hani bedenen orada olmak önemli. Yiyecekleri de doymak için değil, lezzetini tadı için tatmak önemli. Çünkü insan çok aç gittiğinde kendini kontrol etmesi gerçekten güç olabiliyor. O nedenle bu tür toplantılara giderken evden bir sütlü kahve içmek ya da bir büyük bardak ayran içmek. Mesela yumurta ve yoğurt, mesela yumurtayı haşlayın ya da çok az bir yağda omlet yapıp bir kase yoğurtla birlikte yiyin. Üzerine 2 bardak su içip gittiğinizde bu toplantılarda, bu davetlerde sizin için gerçekten özel olan yiyecekleri tercih ettiğinizi göreceksiniz. Öbür türlü önünüze ne gelirse insan silip süpürmek istiyor çok aç gittiğinde. Bu çok önemli bir püf noktası. İkincisi, bu da daha da önemli bir püf noktası, sofranın tam ortasına oturmayın.
Mesela büyük bir masa düşünün, 12 kişilik. Eğer başa oturursanız yiyeceklere uzanma durumunuz biraz daha zor olur. Çünkü genellikle masanın ortası yiyeceklerle dolu olur. Kenarlarında, köşelerinde çok fazla yiyecek olmaz. Erişebileceğiniz uzaklıkta yiyecek olmaz. O nedenle bana kalırsa ben de bunu yapıyorum. Hiçbir davette sofranın ortasına oturmam. Hep baş tarafına ya da köşe tarafına oturmayı tercih ederim ki elim kolum sağa sola uzanmasın diye. Önemli bir püf noktası. Lütfen bunu kaydedin. Üçüncüsü, mesela yiyeceklere baktığınızda şöyle bir kafanızdan bir analiz yapın. Buradaki en düşük kalorili yiyecek hangisi ve en yüksek kalorili yiyecek hangisi? Yani gider gitmez duygularınıza, dürtülerinizle böyle tabağınızı doldurmaya başlamayın. Önce bir beyninizi süzgecinden geçirin. Ve en düşük kalorili olduğunu düşündüğünüz daha sağlıklı yiyecekleri tabağınıza daha büyük miktarlarda alın. Yüksek kalorili olduğunu düşündüğünüz ama vazgeçmek istemediğiniz yiyecekleri de tabaktaki o düşük kalorileri doldurduktan sonra onların yanına gidin ve onlardan da böyle tatlı kaşığıyla ya da yemek kaşığıyla, küçük servis kaşıklarıyla almaya çalışın. Büyük büyük servis kaşıklarıyla onları koymayın. Kendinize bir tabak yaptığınızda da masanın köşesine oturun. Yine önemli bir püf noktası. Böyle iştahı düşük olan arkadaşınızın yanına oturun. Çünkü iştahı yüksek bir arkadaşınızın yanına oturduğunuzda o sizi etkiler ve siz de onun gibi çok yeme isteği duyabilirsiniz. Ama iştahsız, yemekle pek arası olmayan bir arkadaşınızın yanına oturduğunuzda onun yememesi sizi de etkileyecektir ve sizin daha az yemenize neden olacaktır. Ama geçen hastalarımdan biri bana şunu söylüyor. Hocam diyor, ben diyor böyle ortamlarda diyor, böyle diyor az yiyenin yanına oturduğumda diyor onu yemediklerini de ben yiyorum. Bunu ne yapacağız diyor. Ben de gülümsedim, artık dedim o başkasının tabağından da bir şey yememek üzere beynimizi eğiteceğiz. Kendi tabağımızdan yiyeceğiz dedim. Bayağı bir gülmüştük orada da. Dediğim gibi yapılan araştırmalar da bize bunu gösteriyor. Daha az iştahlı, daha az yiyen insanların yanına oturduğunuzda kendinizi daha iyi kontrol ediyorsunuz. Atasözü bile var. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Diyelim ki böyle bir ortama gittik. Bu kadar önlemi aldık ama yine de kendimizi tutamadık ve çok fazla yediğimizi düşünüyorsak o zaman ertesi gün hemen sağlıklı beslenme alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. Ve ertesi gün için özellikle 8-10 bin adım atmak, günlük 2,5 litreye yakın su içmek ve sabahleyin böyle çok böyle kallavi bir kahvaltı yerine basit bir kahvaltı, yulaf, yoğurt, meyve yemek, akşamına belki bir çorba, salata, yoğurtla geçiştirmek gibi bir kalori dengelemesi yapmak şart. Demek ki neymiş? Biz kalıcı zayıflamak istiyorsak mucize diyetlerin peşinde koşmayacağız. Kendimizi kontrol edebilmenin, kalabalıkta olsun, toplantıda olsun, davetlerde olsun yollarını araştıracağız. Özet olarak söylemek gerekirse böyle toplantılara çok aç karnına gitmeyeceğiz. Masanın ortasına oturmayacağız. Düşük kalorili yiyeceklerden yüksek kalorili yiyeceklere kadar tabağımızı alacağız. Ve iştahı düşük olan bir arkadaşımızla yan yana oturacağız ki bizi etkilesin diye. Bütün bunları yapmamıza rağmen hala kendimizi kontrol edemedik, çok yedik. O zaman ertesi gün ne yapıyormuşuz? Kendimizden özür diliyormuşuz. Dolayısıyla diyetimiz hiç bozulmuyor. Hep yeniden başlayacağız. Bu videomuzda sizler için özenerek çektik. Diyet listesi yok. Yemek alışkanlığını değiştirmek ve beyninizle bedeninize hükmetme alışkanlığı oluşturmamız gerekiyor. Umarım paylaştığım bilgilerin çok faydasını görürsünüz. Sizleri çok seviyoruz, güzel ülkemin güzel insanları. Bu bilgileri de kendi hayatınıza adapte ederek kilo kontrolünüzü yapabileceğinizi düşünüyorum. Yepyeni YouTube videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik benden bu kadar olsun. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşça kalın.